Premier Lig'de 2025-26 sezonunun 15. haftasını masaya yatırıyoruz. Elimizde hafta sonu oynanan maçların özetleri var, bir de Makolik'ten gelen güncel puan durumu. Ama bu hafta sonu herhangi bir hafta sonu gibi değildi sanki. Kesinlikle değildi. Bu şampiyonluk yarışının bildiğimiz bütün dengelerini alt üst eden, kartların yeniden dağıtıldığı bir hafta sonuydu. Senin için bu hafta sonundan çıkan en önemli noktaları, perde arkasındaki o taktiksel detayları ve tabii tablodaki yansımalarını konuşacağız. Ve bence sadece şampiyonluk yarışına da değil, yani aynı zamanda ligin orta sıralarındaki o Avrupa potası mücadelesine de bambaşka bir yön verdi. Evet. Bu hafta domino taşları resmen her yerde devrildi. Zirvede adeta bir deprem yaşanırken hemen arkasında da sessiz sedasız pozisyonlar değişti. O yüzden sadece liderin puan kaybına değil, o kaybın yarattığı dalga etkisine de bakmak lazım. O zaman en büyük sarsıntının yaşandığı yerden, o depremin merkez üssünden başlayalım. Lider Arsenal'ın Villa Park deplasmanı. Ah, evet. Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takımın da niyetinin ne kadar ciddi olduğu belliydi. Önce Arsenal'dan Martin Ødegaard kaleyi bir yokladı. Ardından Aston Villa'nın Oli Watkins'le hemen cevap verdi. Hani bir satranç maçı değil de daha çok bir boks maçı gibiydi başlangıç. Kesinlikle öyle. İki takım da birbirinin gardını yokladı resmen. Ama Aston Villa'nın oyun planı çok daha netti bence. Yani Unai Emery, Arsenal'ın o topa sahip olma arzusunu bir zayıflığa çevirmek üzerine bir kurgu yapmış. Nasıl yani? Yüksek pres ve topu kazandıkları an kanatlara atılan o hızlı paslarla Arsenal'ın yerleşim düzenini sürekli bozdular. Nitekim 37. dakikadaki gol de bunun bir sonucuydu. Metikeş'in golü, o pozisyonda Arsenal savunması biraz hazırlıksız mı yakalandı sence? Arka direkte tamamen unutulmuş gibiydi. Hazırlıksız yakalanmaktan öte bu Aston Villa'nın bilinçli olarak yarattığı bir karmaşaydı aslında. Hücum sırasında o kadar çok oyuncuyla ceza sahasına koşu yapıyorlar ki rakip savunmacıları sürekli adam değiş tokuşu yapmaya zorluyorlar. Hı hı. O pozisyonda da dikkatler Oli Watkins'in ellerindeyken arka direğe sızan Metikeş'i kimse takip etmedi. Bu çalışılmış bir hücum setinin mükemmel bir uygulamasıydı. Arsenal için tam bir derslik pozisyon yani. Arsenal ikinci yarıya daha derli toplu başladı ve beklenen cevapta geldi. 53. dakikada Bukayo Saka'nın pasında Leandro Trossard skoru eşitledi. Trossard, Arsenal'ın bu sezonki gizli kahramanı gibi değil mi? Ne zaman işler sıkışsa bir şekilde sahneye çıkıyor. Evet, çünkü o klasik bir kanat oyuncusu değil. İçeri kat eden, dar alanlarda adam eksiltebilen ve bitiriciliği olan çok yönlü bir silah. Arsenal oyunu rakip yarı sahaya yığdığında Trossard gibi oyuncular kilit açan isimler oluyor. Doğru. Golde de Saka'nın vizyonuyla onun doğru zamanda doğru yerde olması birleşince beraberlik kaçınılmaz oldu. Ve maçın sonuna kadar herkes tamam bir puanı Arsenal için. Fena değil, deplasmanda fena değil. Deplasmanda fena sonuç değil diye düşünürken 90+5'te olanlar oldu. O son anı nasıl anlatırsın? Bir karambol mıydı yoksa daha fazlası mı vardı orada? O anı sadece bir karambol olarak tanımlamak Aston Villa'ya haksızlık olur. O 90 dakika boyunca rakibini fiziksel ve zihinsel olarak yoran bir takımın yorgun bir savunmayı hataya zorlamasının sonucuydu. Yani bilinçli bir baskıydı o. Kesinlikle. Ceza sahası içindeki o panik havası tesadüf değil. Top bir o yana bir bu yana sekerken Arsenal oyuncuları artık pozisyon almakta zorlanıyordu. Emiliano Buendia'nın vuruşu ise o inancın, o pes etmeyişin bir ödülüydü resmen. Villa Park'ın o anki patlaması sadece bir galibiyetin değil, bir iddianın ilanıydı. Peki bu iddianın tablodaki yansıması nasıl oldu? Bu galibiyet Aston Villa'yı tam olarak nereye taşıdı? Bu sonuç var ya, şampiyonluk denklemini tamamen değiştirdi. Arsenal 33 puanda kaldı ve zirvede ne kadar kırılgan olabileceğini gördü. Aston Villa ise puanını 30'a yükselterek farkı sadece 3'e indirdi. Sadece 3 puan. Evet, ama rakamların ötesinde psikolojik bir eşiği aştılar. Artık onlar sadece ilk dördü zorlayan bir takım değil, ligin en büyük favorilerinden birini evinde son saniyede yenerek biz de bu yarışta varız diyen ciddi bir aday. Bu galibiyet Unai Emre'nin projesinin zirve noktasıydı. Yani bir yanda liderin son saniyede yaşadığı bu dramatik şok, diğer yandaysa son şampiyon Manchester City'nin adeta bir makine düzeniyle aldığı net galibiyet.
Haftanın hikayesi tam da bu zıtlıkta yatıyor. Aynen öyle. City evinde Sunderland'ı 3-0'la geçti. Hem de ne geçme, bu maç City'nin neden farklı bir seviyede olduğunu gösteren bir manifesto gibiydi. Skor 3-0 ama ilginç olan ilk iki golün savunma oyuncuları Ruben Dias ve Guardiola'dan gelmesi. Evet, bu çok ilginç. Bu durum City'nin total futbol anlayışının bir yansıması. Savunmacıların bile birer hücum tehdidi olabildiği, pozisyonların ne kadar akışkan olduğunun kanıtı. Özellikle Ruben Dias'ın golü bir stoperden beklenmeyecek kadar teknik bir vuruştu. Ama benim asıl dikkatimi çeken 3. goldü. Phil Foden'ın kafa golü öncesindeki o organizasyon. O golü durdurup tekrar izlemek lazım. Çünkü modern kanat oyunculuğunun dersi gibiydi. Herkes Ryan Cherki'nin çizgiden orta yapmasını beklerken, o aniden içeri katarak Sunderland savunmasının bütün dengesini alt-üst etti. Hı hı. Savunmacılar bir anlığına nereye gideceklerini şaşırdılar ve o yarım saniyelik tereddüt, Phil Foden'ın arka direkteki koşusu için gereken koridoru açtı. Bu, ezber bozan bir zekanın ürünü. Sadece yetenek değil, oyun aklı. Yani City, Arsenal'in yaşadığı kaosu fırsata çevirirken bunu hiç şansa bırakmadan, kendi bildiği yoldan, sisteminin gücüyle yaptı. Bu sonucun puan durumuna etkisi ne oldu? Yarış ne kadar kızıştı şimdi? Yarış kızışmaktan öte adeta yeniden başladı. City bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı ve lider Arsenal ile arasındaki farkı sadece 2'ye indirdi. 2 puana. 2. Şimdi tabloya baktığımızda 33 puanlı Arsenal, 31 puanlı City ve 30 puanlı Aston Villa'dan oluşan üçlü bir zirve görüyoruz. Sezonun bu aşamasında 3 takımın sadece 3 puanlık bir farkla sıralanması, önümüzdeki haftaların ne kadar gergin geçeceğinin habercisi. Zirvedeki bu heyecandan biraz uzaklaşıp hemen arkalarındaki mücadeleye bakalım. Tottenham da evinde hata yapmadı ve Brentford'u 2-0'la geçti. Maçın kahramanı da tartışmasız Xavi Simons'tu. Xavi Simons, Tottenham'ın bu sezonki en heyecan verici transferi ve bu maçta nedenini herkese gösterdi. Önce Richarlison'a yaptığı o akıl dolu asist, ardından kendi attığı gol, o sahada olduğu her an bir şeylerin olabileceği hissini veren o nadir oyunculardan. Evet. Tottenham'ın bazen eksikliğini hissettiği o yaratıcılığı ve öngörülemezliği tek başına sağlıyor. Tottenham şu anda 22 puanla 9. sırada. Xavi Simons gibi bir oyuncu bu performansı sürdürürse, sence onların gerçekçi hedefi ilk 6 mı yoksa daha fazlasını hayal edebilirler mi? Bu çok yerinde bir soru. Bence Simons'ın varlığı Tottenham'ın tavanını yükseltiyor. Normalde istikrar sorunları yaşayan bir takım için ilk 6 gerçekçi bir hedef olurdu. Ama Simons gibi fark yaratan bir oyuncu kilit maçlarda size ekstra puanlar kazandırabilir. Tabii. Eğer takım onun etrafında doğru bir yapı kurabilirse ilk 4'ü zorlamaları bile sürpriz olmaz. Bu galibiyet o potansiyelin bir sinyaliydi. Zirvedeki net sonuçlar bize bir hikaye anlatırken, Alan Road'da ise tam bir kaos ve öngörülemezlik hakimdi. Leeds ve Liverpool arasındaki 3-3'lük maç, Premier Lig'in neden bu kadar sevildiğinin bir özeti gibiydi resmen. Tam bir futbol festivaliydi o maç. Liverpool ikinci yarının başında Ekitike'nin golleriyle 2-0 öne geçtiğinde herkes maçın bittiğini düşündü. Ben de öyle düşündüm. Özellikle deplasmanda iki farklı öne geçmek genellikle maçın koptuğu anlamına gelir. Ama burası Elland Road ve Leeds United asla pes etmeyen karakterli bir takım. Ve o karakteri sahaya yansıttılar. Önce Dominic Solanke'nin penaltısıyla umutlandılar. Sonra Aaronson'ın golüyle stadyumu yıktılar. O geri dönüş anındaki atmosfer inanılmazdı. Ama dram burada bitmedi. Liverpool gibi büyük takımları farklı kılan şey, bu tür şoklardan sonra bile maçı kazanacak hamleyi yapabilmeleridir. 90. dakikada Dominik Szoboszlai sahneye çıktı ve öyle bir gol attı ki Liverpool'a 3 puana getirdiğini düşündürdü. Evet, herkes tamam bitti dedi o an. O an Leeds tribünleri için tam bir yıkımdı. Fakat bu maçın senaryosunda son bir sürpriz daha vardı. 90+6'da son hücumda Tuanzebe'nin attığı golle skor 3-3 oldu. Bu sonucun şampiyonluk denklemi üzerindeki etkisi ne peki? Liverpool için bu bir puan kazanç mı, kayıp mı? Bu, kaybedilmiş 2 puandan çok daha fazlası. Bu, zihinsel bir yara. 2-0 öne geçtiğiniz, sonra 90. dakikada tekrar kazandığınız bir maçı elinizden kaçırmak, bir takımın özgüvenini derinden sarsar. Çok doğru. Bu beraberlikle 23 puanda kaldılar ve 8. sıraya gerilediler. Zirveyle aralarındaki makas biraz daha açıldı.
Daha da önemlisi, bu maç Liverpool'un bu sezonki savunma zaaflarının bir kez daha altını çizdi. Şampiyon olmak istiyorsanız bu tür maçları bir şekilde kapatmayı bilmeniz gerekir. Liverpool bunu başaramadı. Zirve yarışı ve bu kaos dolu maç bir yana, Avrupa Kupaları potasındaki mücadele de oldukça hareketliydi. Haftanın en dikkat çeken çıkışlarından birini Everton yaptı. Nottingham Forest'ı 3-0'lık net bir skorla geçtiler. Everton'ın bu yükseliş gerçekten takdire şayan. Onlar sessiz ve derinden gelerek kendilerini 5. sıraya attılar. Bu haftanın en büyük sürprizlerinden biri. Dewsbury Hall'un 2 golü ve genç Barry'nin Premier Lig'deki ilk golüyle gelen bu galibiyet, takım içindeki havanın ne kadar pozitif olduğunu gösteriyor. Evet. Onlar yıldız oyunculara değil, takım oyununa ve organizasyona dayalı bir başarı hikayesi yazıyorlar. Bir diğer iddialı takım Chelsea ise tam tersi bir hafta geçirdi. Bournemouth deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndüler ve yine bir hayal kırıklığı yarattılar. Chelsea'nin durumu gerçekten ilginç. Puan tablosunda 4. sıradalar ama bu tür kağıt üzerinde kesin favori oldukları maçlarda sürekli puan kaybediyorlar. Bu da zirvedeki ilk 3 takımla aralarındaki en büyük farkı, yani istikrarı gösteriyor. Kesinlikle. Hatta Bournemouth maçı kazanmaya daha yakındı diyebiliriz. Kaleci Sanchez'in kurtarışları olmasa Chelsea bu 1 puanı bile alamayabilirdi. Peki, bu istikrar sorunu sence oyuncu kalitesinden mi kaynaklanıyor yoksa taktiksel bir problem mi var? Çünkü kağıt üzerinde bu maçları rahat kazanmaları gerekir. Bence sorun taktiksel bir kimlik eksikliği. Chelsea'yi izlerken bazen sahada ne oynamaya çalıştıklarını anlamak zor oluyor. Bireysel yeteneklerle bir yerlere geliyorlar ama kolektif bir oyun planları, bir B planları yok gibi görünüyor. Zirve yarışı uzun bir maraton ve bu maratonda sadece yetenek değil, aynı zamanda güvenilir bir sistem de gerekir. Chelsea'de eksik olan parça bu. Haftanın diğer önemli sonucundaysa Newcastle United Burnley'i zor da olsa 2-1 yendi. O maçtan akılda kalan en özel an sanırım Bruno Guimaraes'in kornerden aktığı o inanılmaz Olimpiko golüydü. Kesinlikle. O gol haftanın estetik zirvesiydi. Bazen bu tür kilitli maçları açmak için böyle bireysel sihir anlarına ihtiyaç duyarsınız. Newcastle 10 kişi kalan rakibine karşı zorlansa da Anthony Gordon'ın penaltısıyla 3 puanı almayı bildi. Onlar için de kritikti. Çok. Onlar için de üst sıralara tutunma adına hayati bir galibiyetti. Her puanın altın değerinde olduğu bir haftaydı. Şöyle bir toparlayacak olursak, gerçekten de her anıyla dolu dolu bir hafta sonu izledik. Liderin son saniyede yıkıldığı, son şampiyonun bir makina gibi farkı kapattığı. Aston Villa gibi kimsenin beklemediği bir adayın kendini zirveye ortak ettiği ve Leeds-Liverpool maçında olduğu gibi 6 gollü unutulmaz bir kaosun yaşandığı bir 15. hafta. Büyük resmi birleştirdiğimizde ortaya çıkan tablo şu: Premier Lig'de bu sezon hiçbir şey garanti değil. 15 hafta sonunda lider Arsenal 33, ikinci City 31 ve 3. Aston Villa 30 puanla sadece 3 puanlık bir koridorun içinde sıralanıyor. İnanılmaz sıkışık bir zirve. Bu şampiyonluk yarışının ne kadar öngörülemez, ne kadar heyecanlı ve ne kadar kırılgan olduğunun en net fotoğrafı. Bu hafta sonu yarışın sadece 2 takım arasında geçmeyeceğini hepimize gösterdi. Kesinlikle. O zaman bu yoğun analizin ardından sana ve dinleyicimize de geleceğe yönelik o kilit soruyu bırakalım. Bu hafta yaşanan bu büyük sarsıntılardan sonra sizce önümüzdeki haftalarda zirvedeki denge nasıl şekillenir? Aston Villa'nın bu müthiş performansı sürdürülebilir bir şampiyonluk iddiasına dönüşebilir mi? Yoksa bu sadece anlık bir parlama mıydı? Ve ipler yine Arsenal ve City'nin eline mi geçecek? Sanırım önümüzdeki haftaların en merak edilen konusu bu olacak.